Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri, Hurime Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kiraz yaprağı bulduğunuz gibi mutlaka alın ve bu tarifi yapın. Gerçekten çok şifalı ve lezzetli bir tarif. Tarifimize hemen başlayalım. Bahçeden topladığım kiraz yapraklarını demet haline getirdim ve daha sonra yıkadım. Kaynayan suya bir tatlı kaşığı tuz atalım. Yaprakları sıcak suya atarak yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Ara sıra yaprakları karıştırabilirsiniz. Evet, kiraz yaprağı normal asma yaprağından çok daha lezzetli. Bulursanız mutlaka yapın. Evet, yumuşayan kiraz yapraklarını fazla suyunu süzerek bir tepsiye alıyorum ve soğuması için kenara kaldırıyorum. İç harcı için 100 gram kıyma, 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, 3 adet kuru soğan, birer tutam maydanoz, dereotu ve taze nane, 1 yemek kaşığı biber salçası, biraz da domates suyu. Domates suyunun miktarını biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Toplamda 1,5 su bardağına yakında su kullandım. Tuz ve istenilen baharatlar eklenir. Bolca zeytinyağı gezdirelim. Tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, yapraklarım ve iç harcım hazır artık. Düz bir zemine yaprakların fazla sap kısımlarını keserek diziyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, yaprakları düz zemine serdikten sonra her birine iç harçtan birer miktar pay ediyorum.
Kenarlarını kapatarak küçük minik sarmalar halinde hazırlıyorum. Minik minik tek lokmalık sarmalar oluyor. Evet, kalan yaprakları aynı yöntemle sarmaya devam ediyorum. Dilerseniz yaprakların enlemesine de sarabilirsiniz ama bu şekilde daha kolay oluyor. Evet, sarmalarımın hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi minik minik tek lokmalık halde. Tencerenin alt kısmına 2-3 tane yaprağım arttı. Yerleştiriyorum. Ve üzerine sardım. Yaprakları, dolmaları alıyorum. Evet, damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yaptım. Yarıya gelecek kadar soğuk su ilavesi yapalım. Kapağını kapatarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeyi bırakalım. Evet, küçük bir tavada domates suyu ve zeytinyağlı bir sos hazırladım. Pişen dolmanın üzerine gezdiriyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. 2-3 dakika daha birlikte pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, artık dolmam hazır. Altını kapatıyorum. İsterseniz yoğurtla, isterseniz sade olarak tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.